alkışlarınızla ilk girişimimiz Klases'ten Fatih Bey'i alabiliriz. Herkese merhaba. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatih, Klas'ta kurucu ortağıyım. 15 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahibim İstanbul Eskişehir. Ayrıca 2 çocuk babasıyım. Anne ve baba olmak beraberinde birçok sorumluluğu getiriyor. Ve belki de korkuyu getiriyor. Anne babalarınız bu duyguyu çok iyi bileceklerdir. Ben kendi çocuklarım adına, onların gelecekleri adına çok ciddi kaygı duyuyorum. Bu kaygılarımdan birisi de eğitim. Hani öğretmenlerin klişe bir sözü vardır ya, çocuğunuz zeki ama çalışmıyor. İyi de neden bu çocuk çalışmıyor? Neden çalışmak istemiyor da o içerisindeki cevher açığa çıkmıyor? Genetik olarak birbirine çok fazla benzeyen ikiz kardeşler bile aynı verilen dersten aynı sonucu elde edemezken biz bir sınıftaki onlarca öğrenciden aynı sonucu bekliyoruz. Gelin bu soruna ülke genelinde ele alalım. Son yapılan üniversiteye giriş sınavı. Forbes'a göre en yaşanabilir şehirlerimizden bu sınava giren her 20 kişiden birisi ortak isteyebileceğimiz üniversiteyi kazanabildi. Türkiye genelinde bu sonucu ele aldığımızda ise ancak 200 kişiden birinin bu dilime girebildiğini görüyoruz. Büyük bir eşitsizlik var ortada ki bu yüzden de PISA sıralamasında oldukça gerilerde ülkemiz. İyi bir eğitimci önce iyi bir eğitimciyle başlar. İşte biz bu yüzden Türkiye'nin en iyi kabul edilen ilk 4 üniversitesinden mezun olmuş ya da orada doktora yapmış, alanlarında kendilerini ispatlamış en iyi öğretmenleri bünyemizde bulundurma gayretindeyiz. Takdir edersiniz ki Gümüşhane'deki, Ordu'daki, Diyarbakır'daki bir çocuğun ODTÜ Boğaziçi mezunu öğretmenden birebir dirsek temasında özel ders alma imkanı çok düşüktür. Biz bunu nasıl sağladık? Önce üst seviye eğitimcileri kriterlerimize göre seçip bünyemize alıyoruz. Hemen arkasından bu öğretmenlerin parlak öğrenciler yani potansiyeli olan öğrencilere birebir özel ders verme imkanı sağlıyoruz. Ve burada verilen dersler kilometrelerce uzaklıkta bile olsa öğretmen ve öğrenci dirsek teması tadında yine Classes'taki bizim whiteboard platformlarımız üzerinden yapılıyor. Esasında biz öğrencilerimize kurs deneyimi yaşatıyoruz. Derslerimiz bu kurs süresince düzenli olarak canlı ders ve ödev takibi şeklinde ilerliyor. Tabii kayıtları da var. Belki daha da önemlisi biz öğrencilerimize rol model olacak rehberlik hizmeti de sağlıyoruz. Baş tacı eğitimcilerimiz için ise onların hak ettiği premium ortamı ve pazar yeri modeliyle de daha iyi satış rakamlarına ulaşmalarını sağlıyoruz. Kurslarımız aylık abonelik modeliyle satılıyor ve her kurs satış işlemi başına %10 komisyon alıyoruz. Edineceğimiz ilk 42 eğitimciden sonra gelecek her eğitimcidense aylık lisans ücreti alacağız ki çok ekonomik. Pazara sosyal medya paylaşımlarına giriş yaptık bile. Halihazırda dijital reklam kanallarıyla giriş yapmak için çabalarımız devam ediyor ve eğitim kurumlarının yöneticileriyle de işbirliği yaparak daha fazla öğrenci kitlesi edinimine başlamak üzereyiz. Masaya oturduk. Pazara bakalım. Forbes'a göre globalde 325 milyar dolar ticari hacmi bekleniyor 2025 için. Yerli pazarda ise OYAK yatırıma göre 3 milyon online eğitim kullanıcısı bekleniyor. Halihazırda bu sene 18 milyon örgün eğitim öğrencisi var ve bunun 5,5 milyonu lise düzeyinde. Biz 2021'e kadar 3750 kurs satışını hedefliyoruz. 2021'den sonra maliyetlerimiz zaten azalacak Ar-Ge faaliyetlerimizde ve operasyonel gücümüzü artırarak da biz %300 büyüme hedefliyoruz. Pazardaki rakiplerimiz bize göre daha fazla bilgilere sahipler ki haklılar, bizden daha eski oldukları için. Ancak biz atacağımız doğru adımlarla bu açığı kapatabiliriz. Ağustos'ta Classes yayındaydı. Ekim'de Aricom TechUp bünyesine dahil edildik. Kasım'da iş modelini pivot ettik. Ve pivot eder etmez artık üst seviye eğitimciler Classes'a kayıt olmaya başladılar. Aralık ayının sonlarına doğru, son haftası biz sadece sosyal medya paylaşımı yaparak ilk satışlarımızı gerçekleştirdik. Halihazırda şu anda 3 sürekli müşterimiz var. Mevcut durumda böyleydi. Bundan sonra hızlı şekilde yatırım turlarına çıkacağız ve iç pazarda yeterli doygunluğu elde etmeye çalışırken zaten hazır olan altyapımızla global pazarlarımıza açılmaya çalışacağız. Ve Ar-Ge faaliyetleriyle ürün çeşitliliğimizi artırarak pazarın öncü kuruluşlarından birisi olmak istiyoruz. Tabii bunlar için ilk etapta 600.000 TL'ye ihtiyacımız var. Ama bu yetmiyor bizim için. Bize pazardaki liderlere ve büyük networklere de ihtiyacımız var.
Ben 10 sene bağlı olduğum kurumdan bir anda karar verip istifa ettim ve eşimle beraber Class için tam zaman olarak çalışmaya başladık. Burada eğitimle alakalı başka bir şey daha bahsedeceğim. Eğitimin bir de sosyal sorumluluk tarafı var. Biz ihtiyaç sahibi olan ama parlak olan öğrencilere askıda kurs kampanyası düzenlemek istiyoruz. Yani oradaki ihtiyaç sahibi çocuklarla bağışlar aracılığıyla Class'taki üst düzey öğretmenlerden eğitim alabilecekler. Eşim ve ben kendi çocuklarımızı düşünerek bir şey karar verdik ve bir yola çıktık. Ama şimdi herkesin aklında en seçkin eğitim kurumunu oluşturmak istiyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınızı dinlemekten memnun istiyorum. Neden 42? 42 çok güzel bir sayı. San Francisco'da çok fazla mitler dolaşıyor 42 ile alakalı. Hatta YouTube'da 42 neden 42, 42'nin gizemiyle alakalı birçok mit dolaşıyor. Mesela bir tane örnek vereyim. Google'da sokağın adı başka bir şeymiş ama adamlar bunu 42. sokak olarak değiştirmişler. Yönetim katı da 42. katta. Bunun gibi birçok şey var. Evrenin gizemi aslında cevap. Eğitimlerimiz şu anda sınav ülkesinde olduğumuz için ve en hızlı şekilde bu şekilde satışa çıkarabileceğimiz için müfredata uygun şekilde yapılıyor. Ve konuları öğretmenlerimizle beraber veriyoruz. Hayır, öğretmenlerimizin hepsi zaten özel ders veren öğretmenler. Kimisi internetten... Evet, evet. Değil, bir boşluk var orada. Hemen manevra yaparak bu öğretmenlerimizle hızlı şekilde evet, yani hızlı bir manevrayla video kayıtlarına başlıyoruz. Öğretmenler hazır çünkü. Evet. Kısa bir vaktiniz olduğu için rakiplerden nasıl ayrışacağınızla alakalı olarak daha doğru eşleştirme gibi bir şey kalmış diyor. Evet, üst seviye eşleştirme. Nasıl farklılaşacaksınız? Çünkü dijital bir şey olduğu için burada yerel rakip olması gerekmiyor. Güzel şeyleri de var, startupları da var, yurt dışından da iletişim almış olan, Türkiye'de de gelişmekte olan. Yani ayrışmayı nasıl yapacağınızı biraz üzerinde sormuş olayım ben, size ekstra vakit kazandırmış olayım. Süper. Teşekkür ederim öncelikle. Biz aslında pazardaki üst seviye eğitimci kitlesini hedefleyen ve oradaki boşluğu gören bir girişimiz. Ama bir farklılık daha yaptık. Karşısındaki öğretmen kalitesine göre bir de öğrencinin kaliteli olması gerekiyor. Yani potansiyeli olan, öğrencisine saygı, öğretmenine saygı duyan, dersi iyi dinleyen ve aldığı ders sonucunda birkaç merhale atlayabilecek öğrencileri hedefliyoruz. Bu şekilde iki tarafı hedefleyip premium marka olma gayretiyle çıkan farklı bir ürün şu an için yok piyasada. Ama neden olmasın, olabilir. Biz de öncü olmak istiyoruz bu anlamda. Tamamen teste yönelik mi yoksa eğitime yönelik, yani örgün eğitime de yönelik bir çalışmanız var mı? O ayrımı ben fark edemedim işte. Örgün eğitime yönelik sadece takviye dersleri var. Yani lise ara sınıflar baştan son seneye kadar takviye dersler de var. Yani sınavlarının daha iyi puanlar alabilmeleri için. Çünkü okul puanları da önemli. Hemen akabinde ortaokullarında LGS yani liseye hazırlık sınavları için derslerimiz var. Yani hem takviye derslerimiz var hem sınav hazırlık. Aslında son kısa soru alabiliriz. Şimdi soru yani Birebir mi oluyor dersler yoksa grup şeklinde mi bu eğitimler satılıyor? Evet, iki tip modelimiz var. Birebir var. Fiyatı biraz daha tabii diğerlerine göre daha fazla oluyor. Rekabetten kaynaklı. Bir de 1'e 5, 1'e 20'ye kadar çıkan sınıflar var. Aynı bu charter tipi uçaklar gibi düşünün. %60'ı dolduğunda uçak kalkmak üzere son anonsunu yapıyor. Ve uçak kalkıyor. Tabii bu sanal olduğu için sonradan gelen %40 da dahil olarak aslında parayı bölüşmüş oluyorlar. Daha düşük fiyata. Tercih meselesi oluyor öğrenciler için. O kısmı nasıl anlatılmış? Şu an ilk etapta biz vergi mükellefi olan öğretmenlerle başladık.
ancak bu şekilde çıkabildik. Ama bundan sonraki aşamada biz onlara vergiyle alakalı konularda da bir danışmanlık alırsak sizlerden inşallah o konulara destek vererek belki hızlı şekilde onların şirketleşmesini de sağlayabiliriz. Rica ederim.